Almanya'dayız, Frankfurt'tayız. Buraya gelme sebebimiz Opel'in yeni Insignia'sı. Insignia'yı geçtiğimiz günlerde zaten Cenevre Fuarı'nda tanıtmıştık ama tabii o bir ön tanıtmaydı. Bugün ise buraya kullanmaya geldik. Otomobili kullandık, dün bütün gün kullandık. Bugün de size dün yaşadığımız deneyimleri aktarmaya çalışacağım. Otomobilin çok farklı gözüktüğünü daha önce söylemiştik. Özellikle farları ve arka tarafı tamamen bambaşka bir tasarıma kavuşmuş. Farlarda özel teknolojileri var. Bunları daha sonra anlatacağım zaten. Farlarda ve stoplarda. Otomobilin gövdesinin altında da bayağı bir teknoloji var. Onları da bol bol anlatacağım. İsterseniz bunlar için otomobilin içine geçelim ve size anlatmaya başlayayım. Ve yeni Insignia'nın kabinindeyiz. Şimdi Frankfurt otelden çıktık. İkinci günümüz bu. 3 saatlik falan bir rotamız var. O sırada da size otomobili bazı detaylarıyla anlatmaya çalışayım. Zaten biliyorsunuz Cenevre Fuarı'nda tanıtılmıştı. Biz de bunun videosunu koymuştuk. Bayağı da seyredildi. Bayağı da yorum aldı. O yorumlar doğrultusunda da zaten oradaki yorumların altındaki soruları da bir şekilde cevaplıyor olacağım bu videoyla. Insignia Opel'in en güzel otomobillerinden biri. İlk çıktığından beri kendine öz hatlarıyla bazı eksileri de olsa da kendine karakteristik özellikleriyle benim beğendiğim bir Opel. Insignia ilk 2008 yılında çıkmıştı ve çıktıktan bir sene sonra Car of the Year yani yılın otomobili seçildi ve başarısını bir şekilde kanıtlamış oldu. Ondan sonra da Insignia çok tutuldu. Bazı makyaj operasyonlarına gitti, yenisi geldi, motorlar değişti, şanzımanlar değişti falan derken yenisinden beklenti çok yüksek. Yenisinden beklenti yüksek derken de aslında bu otomobili eskisiyle karşılaştırmaktan ziyade biraz da Astra ile karşılaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Niye Astra diyorum? Mesela ortadaki ekran Astra ile aslında aynı. Hem arayüzü hem de işte ekran genişliği aşağı yukarı Astra ile aynı. Fakat tabii burada konumlandırılması biraz daha farklı. Bu çerçevesiz gibi gözüküyor. Ama yine Astra gibi buradaki havalandırmalar hemen onun yanında. Yani genel tasarım anlamında otomobil Astra ile karşılaştırabilecek gibi. Bu arada bu otomobilin altyapısı yani platformu Epsilon 2, E2 olarak geçiyor bu Opel lügatında. Ve bu platform hafif alışımlarla yapılmış, otomobili hafifleten bir platform. Ve bu sayede de Insignia Grand Sport yani aslında Insignia'nın yerini almış olan model. Grand Sport diyorlar çünkü bu otomobil 5 kapılı tabii. Insignia'da da onlar vardı. Yani arka camı bagajla beraber açılıyor. Aslında liftback diyebiliriz. Ona Grand Sport diyorlar. Bir de Sports Tourer var. O da bu otomobilin Station Wagon versiyonu. Grand Sport yani içinde bulunduğumuz otomobil eski Insignia'ya göre 175 kilo daha hafif. İş Station Wagon tarafına geçtiği zaman da bu kilo farkı 200 kiloya kadar çıkıyor. Dün biz otomobilin sunumunu yaptılar. Basın konferansı da oradaydı. Tanıtımı da oradaydı. Bu aslında Frankfurt'a yakın bir yerde Rüsselsheim'daki fabrikasında, Opel'in fabrikasında yapıldı. Buradaki sunumda Insignia'yı bazı otomobillerle karşılaştırdılar ve bu otomobillere işte model A, B ve C değil M olarak isimlendirdiler. Yani bunlar ne? Audi, BMW, Mercedes tabii ki. Yani karşılaştırdıkları markalar hep premium markalar. Bu markalardaki donanımı, teknolojiyi, güvenliği Insignia'nın da sunabildiğini söylediler. Ama en önemli silahlarının fiyat olduğunu söylediler. Bu sadece otomobilin baz fiyatı ya da satış fiyatı değil, İşte kullanım maliyetleri, servis maliyetlerine falan da böldüğünüz zaman bu otomobilin çok avantajlı olduğunu söylediler. Aynı zamanda da diğer markalarda mesela bu otomobilin sıfırını aynı kombinasyon, benzer motor kombinasyonlarıyla ve donanım kombinasyonlarını dolu bir şekilde aldığınız zaman bu otomobilin Almanya satış fiyatı bazı 25 binden başlarken, 25 bin eurolardan başlarken 40 bin euroya çok üst düzey bir otomobil alabiliyorsunuz. Öteki markalardan aynı özelliklerdeki bir otomobil almaya kalktığınız zaman bu fark yaklaşık %30-35 arası hatta 40'a dayanan bir fiyat farkı olduğunu söylediler. Yani bu %40-%35 civarında daha ucuz diğer markalardan. Bunun da kendilerine avantaj getireceğini söylediler. Şimdi onlarla karşılaştırdığınız zaman tabii ki kalite algısı en ön planda. Yani otomobilin teknolojik anlamda altyapısı iyi gözüküyor. Anlattıkları çok güzel şeyler var. Onlara da değineceğim. Ama malzeme kalitesine bakmamız lazım öncelikle. İşte mesela dashboard yani konsolun üst tarafında yine dikişlerimiz bulunuyor. Burası deri imitasyon ama deri gibi gözüken bir dashboard. Yumuşak, oldukça güzel. Fakat işte yine buralarda o öteki premium markalardan biraz eksikleri var. Sesi duyuyor musunuz? Buralar çünkü çok temas edilen yerler olduğu için çabuk çizilir. O yüzden buraları biraz daha özen göstermeleri lazım bence. Yani bazı eksiklikleri var. Tabii bu arada bu otomobil pre-production yani daha üretime çıkmamış olan otomobil, satışa çıkmamış olan otomobil olduğu için bunun tabii bazı eksikleri olabilir.
Bu konsolda 3 tane piyano gibi buton bulunuyor ve bu butonlar yine bir Opel markasında, Insignia'da ilk kez olan head-up display kontrol butonları. Head-up display acayip güzel çalışıyor. Şu anda gözümün önünde, çok net, renkli ve büyük. Mesela öndeki çarpışma sistemi, öndeki bir şey algıladığı zaman yeni gelen güvenlik sistemleri burada sizi uyarıyor ve o kırmızı suratınıza flashback yapıyor. Yani sizi çok güzel uyarıyor ses ve ışıklı olarak. Aynı zamanda şu anda mesela burada kaçla gitmem gerektiğini, kaç kilometreyle gittiğim, 94-95 ile gidiyorum şu anda. Hemen değiştiriyorum. Multimedyada ne çalıyor onu gösteriyor. Hemen değiştiriyorum. Bu sefer navigasyon çıkıyor hatta. Navigasyon, oklar, işaretler. Bir tane daha değiştiriyorum. Bu sefer de Honda S2000'lerdeki gibi bir dijital devir saati çıkıyor. Yani hız ve devir aşağıda kalıyor. Hız orada hep sabit. Aynı zamanda tabii burada bunun yukarı aşağı hedeflemesi ya da işte parlaklığının ayarlanması gibi butonlar da bulunuyor. Ama işte bu butonlara bastığınız zaman buradaki konsol bayağı bir oynuyor. Yani hatta şunu böyle biraz zorladığınız zaman, çok zorlamıyorsunuz bile, buradaki havalandırma ızgarası bile oynuyor. Ama dediğim gibi bu üretim öncesi modellerde normal karşılanacak bazı detaylar. Direksiyon yine Astra gibi. Ele çok güzel oturuyor. Güzel bir sürüş pozisyonu bulunuyor. Özellikle bunu koltuk sağlıyor. Çünkü bu koltuk eski Insignia'ya göre 3 santim daha aşağıda konumlandırılmış. 3 santim daha aşağıda oturuyorsunuz. Bu size ne sağlıyor? Otomobilin eski Insignia'ya göre tavan yüksekliği bir 2 santim falan azalmış. Yani içeride kabinde siz yine sürücü olarak eski Insignia ile aşağı yukarı aynı bir baş mesafesine sahipsiniz ama daha aşağıda oturuyorsunuz. Bu da sizin otomobille daha çok bağdaşmanızı sağlıyor. Daha çok insan makine ilişkisini iyi kurmanızı sağlıyor. Opelcilerin dedikleri bu, hep anlattıkları. Yani bu otomobil sürüş anlamında daha keyifli, daha dinamik bir otomobil. Bu dinamizm nereden geliyor? İşte şasiden geliyor. Artı süspansiyon teknolojilerden, Flexride süspansiyon teknolojisinden geliyor. Adaptif süspansiyonla, ama tabii bu opsiyon, mesela bu otomobilde yok şu anda. Artı tabii platformun bu hafifliği ve kullanılan malzemeler rigidliği de %10 oranında, %9, %10 oranında arttırmış. Hemen önüme bakıyorum. Kadran çok güzel. Dijital, ortada büyük bir ekran var. Sağda solda analoglar var ama analogların iç tarafları da yine analog gibi gözüken dijital ekranlar var. 270 kilometre gösteriyor bu arada. Ortasında kocaman bir kaç kilometre menzilimiz kaldı. Şu andaki yaktığımız yakıt 6.8'ler falan yakıyorum. İşte 95'te falan gidiyorum. 574 kilometrede range'im varmış. Yağ harareti, benzin göstergesi ve ortada voltaj gözüküyor. Akü voltajı dijital olan. Hemen sol tarafta ise normal hararetimiz gösteriyor ve devir saatimiz var. Yani gayet hoş, okunabilir. Buradaki her şeyi gösteren güzel bir kadran olmuş. Direksiyon falan da zaten üstündeki butonlarla her şeyi kontrol edilebiliyor. Bu otomobildeki en güzel yenilik, ki o Astra'da yine var, orta konsol. Opel'lerde hep vardır. Yani ben hep şikayet ederim zaten genelde ve sadece ben değil, birçok arkadaşım da bunu şikayet eder. Burada bir buton karmaşası vardır. Yani çok butonlu, tamam güzel gözükür ama onu kullanmak için çok alışmanız gerektiği zaman belki sorun olmayabilir ama işte kullanmak için öyle bir bakıp yoldan gözünüzü ayırmanız gerekir. Bir karmaşa vardır. Onu burada yok etmişler. Bunu sağlayan birinci öğe zaten dokunmatik ekranımız. Buraya bastığınız zaman falan zaten iyi bir arayüz var. IntelliLink, yani akıllı link denilen bir sistem var ve onun son versiyonu. İşte klasik Apple CarPlay'imiz, Android Auto'muz, hepsi, her şeyimiz var. Ama bu otomobilde başka bir özellik daha var. OnStar. OnStar çok güzel bir özellik bu arada. Otomobilin içinde bir SIM kart var ve sürekli internete bağlısınız. Ve bu internete bağlı olmanız da size birçok avantaj sağlıyor. Mesela ne gibi? Burada bir buton var. Bu Opel'in bir hizmeti. Buna bastığınız zaman bir call center arıyorsunuz. Birisi size cevap veriyor. Diyorsunuz ki işte şu anda buradayım. Oraya nasıl gidebilirim? Havalimanına nasıl gidebilirim? Siz buradan ayarlayamıyorsanız bile. İşte veya bana en yakın otel nerede kalabilirim? Bana bir restoran önerir misiniz gibi şeyleri buradan her şeyinizi yapabiliyorsunuz. Artı tabii bir arızanız bilmem neniz olduğu zaman yine buradan SOS verebiliyorsunuz. Ya da buraya da basarak bir yardım çağırabiliyorsunuz. Bunun yanında bunun sim kartı olması içeride 4.5G, yani en yüksek teknoloji neyse, en hızlı teknoloji neyse bir internet sağlıyor. Aynı zamanda yine ekranınızı Apple CarPlay olduğu için ekranınızdaki YouTube videonuzu bile burada projection yapıyorsunuz. Projection'la burada seyredebiliyorsunuz büyük ekranda. Kullanımı çok basit. Ses butonu, burada kocaman bir ses butonu var. Aramıyorsunuz. Ben hep bundan bahsederim. Güzel yere yerleştirmişler. Yani hiç bakmadan buradan sesi açıp kapayabiliyorsunuz. Home butonu, ana ekran butonu, yani ana menü butonu zaten kestirme tuşlarda basıyorsunuz, tık hemen ana buton çıkıyor. Hemen altında işte iklimlendirme, klima butonlarımız var. Onlar da gayet şık. Şurada da işte otomobilin asistan sistemleri. Bu otomobilde yine olan şerit takip asistanı,
Ki iyi çalışıyor. Yani çok, bakın direksiyonu bırakıyorum. Dönüyoruz virajı. Tabii belli bir zaman sonra tut artık direksiyonu diyor. Kendi otomatik park etme sistemine devre dışı bırakabiliyorsunuz. Park sensörleri açabiliyorsunuz. Sonra anahtarsız çalıştırmamız var. Anahtarı bu şekilde. Burada yine bir göz var. Büyükçe, derince. Ve bunların hepsi kapaklı. Burada yine kocaman bir göz daha var. USB'miz var burada, USB bağlantımız. USB bağlantısı sadece burada değil, burada bir tane var. 2 tane de şu arkada var. Çok güzel. Ve şurada bir telefon yuvamız var. Bu telefon induktif şarj, yani kablosuz şarj özelliği olan, telefonunuzu buraya yerleştirdiğiniz zaman kablosuz şarj oluyor. Koltuklardan biraz bahsedeyim. Koltukları AGR sertifikalı tek otomobil koltuğu diyebilirim. Onunla çok övünüyorlar. AGR bir Alman firma ve bu Alman firma bel ağrılarınızı, yani sırt sağlığı firması ve o onaylı, yani sırt sağlığı onaylı koltukları var. Isıtmalı, soğutmalı, masajlı, çok güzel koltukları, rahat. Özellikle uzun seyahatlerde işte sırt sağlığınızı koruyacak ergonomik, lisanslı, sertifikası olan yegane koltuklar. Bu arada bu otomobilde ve Opel'de kullanılan rezistanslı ön camlarımız var. Tabii bunlar hep opsiyonlu ve yine bir Opel'de ilk defa arka koltuklarda da ısıtma bulunuyor. Bu gibi yenilikler var Opel markasında ilk defa kullanılan. Kapı ceplerimiz güzel. Malzeme kalitemiz yine makul seviyelerde demiştik. Sürücü ve yan taraftaki yolcular 30 santim aşağıda oturuyor demiştik. Yine otomobilin kupe görünümü var. Tavanı biraz daha alçak diğerlerine göre. Arkada da bu nedenle biraz daha aşağıda oturmanız gerekiyor baş mesafesi açısından, ki bu da 23 mm daha aşağıda oturuyorsunuz arkada. Burada 30 milim, arkada 23 milim. Ön tarafta değişim yok demiştik baş mesafesi açısından. Arkada yine 1 santime yakın, yani 8 milimlik bir artış var. Daha rahat arkası. Ama arkadaki yolcuların rahat etmesi için daha önemli bir kriter var. Diz mesafesi 2,5 santim, 25 milimetre daha fazla bir diz mesafesi var ki bu da wheelbase'den, aks aralığından geliyor. Yine ön tarafta 2,5 santim kadar bir omuz mesafesi genişliği var. Artmış, yani 2,5 santim daha da artmış eskisine göre. Dirseklerde 3 santim kadar daha rahatsınız. Ama genel anlamda da otomobilin zaten genişliği de 7 milimetre kadar artmış eski Insignia'ya göre. Bagaj konusunda eski Insignia 500 litreydi, bu 490 litre. Çok acayip büyük bir fark yok. Ama tabii bagajının öyle açılıyor olması, ön camla beraber açılıyor olması otomobili station gibi gösteriyor. Yükleme alanı çok başarılı. Bunu station'ını alırsanız, station zaten bayağı iyi, 1665 litreye kadar genişliyor ki 130 litre daha fazla bu eski Insignia Station'a göre. Şimdi Opel'ciler bu otomobili daha az yakması ve daha performanslı olmasını şöyle bağlıyorlar. Daha hafif olması tabii ki önemli. Her beygir 1 kilo daha az taşıyor diyorlar. Bu iyi bir değer. Bu ortalama tabii Insignia'nın motor ve ağırlık seçeneklerine göre ortalaması. Şimdi şöyle boyutları bir yine geçelim. Eski Insignia'ya göre 6 santim kadar daha büyümüş. Ama yüksekliği bahsettiğimiz gibi 4 santim. Yani 3,5-4 santim kadar da azalmış. Rüzgar katsayısı 0,26'ya inmiş ki bu iyi bir değer. Opel için bir önceki nesle göre iyi bir değer. Ağırlık eskisi 1503 kiloymuş. Bu otomobil işte dediğim gibi 175 kilo falan daha hafif. Bir de bu otomobille yine dün tanıttılar. Exclusive denilen bir seçenek daha var. Bir departman daha var. Yani BMW'nin Individual'ı gibi bir şey var ya, onu biraz da abartmışlar. Adamlar diyor ki bana diyor bir tane renk gösterin diyor. Zaten bunun bir aplikasyonunu yapmışlar. Şuradan bak, Almanların şurada yelekleri vardır ya. Bu rengi adama gösteriyorsun. Tanıttırıyorsun, yolluyorsun. Bu renk arabayı sana yapıyor. Ya da başka saçma sapan bir renk de verebilirsin. O otomobili sana yapıp yolluyor. Bu sırada içinin, koltukları, işte dashboard'u falan filan her şeyin rengini değiştirebiliyorsun. Adamlar özellikle sordu bunu ne kadar zamanda yapabiliyorsunuz diye. İşte siz diyor bayiden diyor gönderiyorsunuz diyor. Size diyor 3 hafta içinde diyor size geri dönüyoruz diyor. O şekilde boyanmış bir şey iletiyoruz diyor. Siz bunu beğenirseniz, okey verirseniz üretime sokuyoruz diyor. Tabii o anda fabrikanın üretim durumuna göre, yoğunluğuna göre bu otomobilin üretim zamanı da değişebiliyor diyor. Tabii böyle bir durum var. Ama diyor ortalama, yani otomobilinizi sıraya girmeniz falan filan derken ortalama 4-4,5 ay içinde size teslim ediyoruz diyor. Çok değişik bir şey. Yani çok garip renklerde farklı bir Insignia sahibi olabilirsiniz. Bu sadece tabii şeyle ilgili değil. Atıyorum işte trimlere ben alüminyum istemiyorum, siyah olsun, mor olsun, pembe olsun falan bile yapabiliyorsunuz. Çıtalar, işte jantlar, tamponun çizgileri, bunların hepsini değiştirebiliyorsunuz. Yani kendinize özel bir bambaşka otomobil yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik bence. Ve bunu belli bir para bandında yapıyorlar. Yani standart bir para var daha doğrusu. Ama o parayı telaffuz etmediler.
Yani şöyle bir şey söylediler, işte %10-20 gibi falan artar fiyat dediler. Şimdi gelelim motorlara. Bu otomobilde yine eski Insignia'daki motorlar bulunuyor ama bir şey farklı. 1,5 litrelik yeni motor var. Benzinli motor. Şu anda da kullandığımız makine o zaten. Bu otomobilin 140 ve 165 beygirlik iki versiyonu var bu motorun. İşte Ecotec olan 165 beygir ki o Türkiye'ye gelecek, 140'lığı gelmeyecek. Bunun hem otomatiği hem de manueli var. 6 ileri yeni manuel şanzıman bu arada ve 6 ileri otomatik şanzıman. İkisi de gelecek. Türkiye'ye başka ne gelecek? Bu 1,5 litrenin dışında ama sadece dediğim gibi 165 beygir olarak gelecek Türkiye'ye. 1.6 dizel gelecek, 136 beygirlik, o zaten bildiğimiz otomobil. Yine bunun da dizel otomatik ve manueli var 6 ileri olarak ve 2 litre dizel gelecek 170 beygirlik. Ama bunun otomatik şanzımanı yeni 8 ileri otomatik şanzıman olacak. Fiyatlar daha belli değil. Avrupa'da satış Haziran'da başlayacak ve direkt Türkiye'ye de gelecek Avrupa ile beraber. Yani Haziran ya da işte Temmuz başı gibi bekleyebilirsiniz dediler. Peki bu motorun özellikleri neler? Yani otomobile neler katıyor? 1,5 litre manuel bir otomobil olursanız Grand Sport olarak 165 beygirlik bir motor, 250 Nm tork değerimiz var. Ve bu değerlerle 165 beygirlik versiyon 222 km son sürate ulaşıyor. 8.9 saniyede 100 kilometreye çıkıyor. Ve yaktığı benzin de ortalama 5.7. Şu anda da bizim ortalama yakıt tüketimimizi 7.6 olarak gösteriyor. İyi, yani fena değil. Çünkü çok aşırı dikkat etmiyoruz. Tabii bu otomobilin bir de benzinli 2 litrelik versiyonu var ama o Türkiye'ye gelmeyecek. Belki özel siparişle gelir. O 4 çeker. Bu otomobilde bir de çok değişik bir 4 çeker sistemi var. Arka diferansiyelde adamlar 2 tane farklı debriyaj kullanmışlar sağda ve solda. Bu sayede de tork vektörlük sistemini çok iyi çalıştırıyorlar. Yani otomobilin çok iyi viraj kabiliyeti var. İşte yaw control var. Yani otomobil önden ya da arkadan kaydığınız zaman FlexRide ile beraber süspansiyonlar dengeliyor. Otomobili sürekli aynı seviyede tutuyor. Hepsi de farklı farklı çalışabiliyor. Yani sol tarafa fazla yattığı zaman işte sağ arkayı biraz kısıyor, öteki tarafı açıyor falan filan. Böyle çok akıllı çalışan bir sistem var. Bunda çok övünüyorlar ve diğer markaların 4 çekerlerinden biz çok daha fazla gelişmişiz diyorlar. Bunun da bir demosunu yaptılar. Bu arada 260 beygirlik bir otomobil. 2 litre benzinli ve 4 çeker, hiç fena değil. Her yeri böyle yan yan dönüyor. Bir altı dizele gelelim. Ecotec'e. 136 beygirlik zaten standart bizim eski otomobilimiz. 320 Nm tork değerimiz var. 211 km son sürat yapıyor. 10,5 saniyede 100 kilometreye çıkıyor ve 4.3 litre yakıyor. O otomobili ne yazık ki daha henüz kullanmadık. Burada sadece bizim hem yeni motor olduğu için hem de Türkiye'de çok satılacağı düşündüğü için 1,5 litrelik yeni turbo benzinli makineyi kullanıyoruz. Bu otomobilin otomatiğinde de hızımız bir 4 km kadar düşüyor. Otomatik şanzıman isterseniz. Hızlanmanız bir 0.5 saniye kadar 9.4 oluyor, artıyor. Yakıt tüketimi de 6.1'e çıkıyor. Peki kullanma hissi nasıl bu otomobilin? Direksiyon tepkileri bence gayet iyi. Bu arada 18 jant üzerinde var. Jantlar biraz çirkin, kabul etmek lazım ama 18 janttan başlıyor ki bu da iyi bir değer. Ve tabii burada asfalt güzel, süspansiyon iyi çalışıyor ama bu motor acayip sessiz. Yani rölantide çalışıyor mu çalışmıyor mu anlamıyorsunuz. Garajdan çıktık, kapalı garajdan. Otomobil böyle sanki stop etmişiz de öyle kayıyor kendi kendine gibi bir durum vardı. Şaşırdım. Yani o iyi bir özellik bence. Bizim tabii o kötü yollarımızda, asfaltımızda yol sesiyle beraber bu nasıl bize geri dönüş yapar onu bilemiyorum tabii. Kasa zaten otomobilin şasisi ve dinamikleri oldukça iyi ki bunda FlexRide falan yok. Güzel yol tutuyor gibi gözüküyor. Yani ilk net tepkileri nereden veriyor onu çok net bir şey söyleyemeyeceğim çünkü aşırı zorlamadık. Bir de çok yağmur vardı dün. Ama yağmurda bile gayet net size güzel tepkiler veren, sizi dinleyen ve sizin ne yapacağını az çok söyleyen güzel bir karakteri var otomobilin. Eski Insignia'da da kötü değildi bu. İyi yol tutuyordu ama bu otomobil daha iyi o konuda. Ama sürüş pozisyonu bence müthiş. Oturuş, görüş, aynalar falan her şey bence 10 numara. Harika. Bu otomobil Türkiye'ye geldiği zaman da ayrıntılı bir test yaparız zaten. Burada dinamiklerinden biraz daha fazla bahsederiz. Ben size bu bir ön tanıtım gibi düşünün. İçeriği ve performansı anlattık. Dışında da birkaç tane detay var. Farlar. Mesela bunda yeni bir Intel LED teknolojisi var. Matrix LED'ler. Eski demeyeyim de Astra'larda şu anda kullanılan LED farlarda mesela 16 tane LED varmış tek tek. Bunda 32 LED var. 32 LED sayesinde de her yeri böyle çok güzel tarayarak, işte bazı yerleri kısarak, bazı yerleri açarak bayağı güzel bir görüş sağlıyor. Onunla ilgili de bir demo yaptılar.
İşte şehir içine girdiğiniz zaman algılıyor. Hemen yan tarafları yaya güvenliği açısından göstermeye başlıyor. Ya da işte uzun yola çıktığınız zaman otomatik olarak yanan uzun farlar 400 metreye kadar aydınlatabiliyor ki bu hep 400 metre çok üzerinde dururlar. Bayağı ciddi bir mesafe. İnsan gözünün algıladığı mesafe olarak gösteriyorlar zaten 400 metreyi. Yani farlarıyla çok övünüyorlar. Bir de bu farların tabii böyle güzel karşılamaları var. Basıyorsunuz, böyle yanarak, akarak falan geçiyor. Arka stoplar için de aynı şekilde sizi karşılıyor ya da işte yolcu ediyor. Bir de tabii yaya koruma sistemleriyle alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Kaputta değişik bir sistem var yaya koruması ile ilgili. Elektronik algılamaların dışında, yaya algılamaların falan dışında bir çarpışma anında kaputun katlanıp, daha doğrusu açılıp yayayı koruduğu farklı bir sistem var. Akıllı aktif bagaj kaputu diyorlar buna. Bu da yine Opel'de ilk olan bir şey. Yine tabii arka bir otoparktan çıkarken arkadan gelen trafiği göremiyorsunuz ya, hiçbir şeyi. Onu işte size uyarı yapan bir sistem var. Zaten yandaki sağda solda otomobil olduklarını gösteren bir sistem var. Onları gösteren ikaz lambaları var. Akıllı cruise kontrol, şerit takip asistanıyla beraber her yeri dönebiliyor. Bu da iyi çalışıyor, hiç fena değil. Onunla beraber çalışan zaten işte aktif fren falan filan gibi birçok otomobilde olan ve bu segmentteki bu otomobilde zaten olması gereken bir sürü sistem bu otomobilde mevcut. Sanırım anlatacaklarım bu kadar. Umarım bir şey atlamamışımdır. Bu otomobilin gelmesine yaklaşık 3-4 ay var ve bu 3-4 ay sonra zaten otomobili belki tekrar kullanırız. O zaman eksik kalan yerleri tekrar bakarız. Ya da yorumlarla siz devam edersiniz. Bir şey sorduğunuz zaman ben yine Opel'le yetkililerine sorar, yorumlarınıza cevap vermeye çalışırım. O zaman şimdilik size Frankfurt'tan hoşça kalın diyorum. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.